Şu anda lep demeden nerede olduğumu anlayacağınız bir yerdeyim. Leblebisiyle meşhur Çorum'dayım. Çorum 8000 yıllık tarihiyle Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bir şehir. Karadeniz'le İç Anadolu'nun birleşim noktası. Komşuları Yozgat, Amasya, Kırıkkale, azıcık daha gidince de Ankara. Ankara'ya yaklaşık 3 saatlik mesafede, Amasya'ya 1 saat, Samsun'a da 2 saatlik mesafede. Çorum'a ulaşım şehirler arası otobüslerle yapabilirsiniz. Ankara'ya 3 saat mesafede olan bir şehir burası nasıl olsa. Yani hemen hemen bütün şehirlerin buraya direkt otobüsleri vardır. Çorum'un kendine ait bir havalimanı yok ama Merzifon Havalimanı Çorum'a yaklaşık 40 dakikalık ya da bilemediğiniz 45 dakikalık bir mesafede. Şu anda Kent Park'tayım. Burası Millet Bahçesi. 2019 yılında açıldı burası. Çok geniş bir yeşillik alanı. Ortasında bir gölü var. Ama bu göl yapay. Kent Park'a geleceğiniz zaman burası çok merkezi bir yer. Şehir merkezine çok yakın anlamında değil. Yine yürüme mesafesinde ama otogara çok yakın. Yine Çorum'un büyük bir AVM'si var. Oraya da yine yürüme mesafesinde yakın. Çok güzel yeşillik bir alan ve sürekli bakım yapılan bir yer burası. Sosyal tesisleri mevcut. Yeme içme ihtiyacınızı burada giderebilirsiniz. Küçük büfeler var, kafeler var. Kahve içmek için buraya gelebilirsiniz. Dondurma yemek için buraya gelebilirsiniz. Bisiklet parkurları var. Bisiklet sürebilirsiniz. Bisiklet kiralayabileceğiniz yerler var. Birçok aktiviteyi bir arada bulabilirsiniz Kent Park'ta. Şu anda şahane restoranttayım. Sahibi Fulya Hanım'ın kendi yaptığı, kendi tarifi olan tavuk çorbasıyla güne başladım. Kendisi kelle paça da yapıyor ve uzun slow cook dediğimiz uzun süre ilikli kemiklerle pişirilen kolajen kaynağı olan çorba da yapıyor kendisi. Ama henüz saat çok erken olduğu için onunla başlamadım. Ben tavuk çorbasını denedim. Gayet lezzetli. Tertemiz bir mekan var. Kendisi de zaten Fulya Hanım sahibi, kendisi de sahibi gibi değil bir çalışanı gibi çalışıyor içeride. Bu tarz mekanları ben çok seviyorum. Ben de uzun zaman işletme yaptım. Uzun yıllar işletmecilik yaptım. Sahiplerinin çalışanı gibi çalışan restoranlara gidin. Orayı destekleyin yani. Yani farklı tarzda yemekler de çıkıyor içeride. Kebabı var, menemeni var, sabah kahvaltısı var. Ben çorbayı tercih ettim. Tavuk çorbası son derece başarılıydı. Size de tavsiye ederim. Tavuk çorbası 1 kişilik 100 TL fiyatı var. Yanında salatası, turşusu vesaire de geliyor. Fiyat gayet uygun. Diğer yiyeceklerin fiyatlarında menüden bakabilirsiniz. Evet, yine 19. yüzyılda yapılmış bir saat kulesinin önündeyim. Ve burası aslında birçok bilirkişiye göre dünyanın merkezi Çorum. Kırşehir diyen de var. Ama şundan eminiz ki Greenwich kesinlikle dünyanın merkezi değil. Ya Kırşehir ya Çorum. Şimdi Veli Paşa Hanı'na geldim. Burada Çorum mutfağı var. Ne yedim? Erikli, ekşili yahni. Yanında kuşburnu hoşafı. Kuşburnu hoşafı, evet doğru söyledim, soğuk. Yanında da bir tane suyum vardı. Hesap 172 lira tuttu. Aşağı yukarı 5 dolar civarı. Yani yediğim yemeğe göre çok uygun geldi bana. Hani diğer yemekler de çok uygundu. Çeşit çok fazla.
Hani tek başıma geldiğim için üzüldüm. Çünkü bir yemekte doyuyordum. Yani keşkek vardı, incikli keşkek vardı, işte pastırmalı madımak vardı. Bunlar da çok lezzetli yemekler biliyorum. Ama maalesef deneyemedim. Alsaydım da ziyan olacaktı. İnşallah siz geldiğinizde onları siz denersiniz. Veli Paşa Han'a geldiğiniz zaman yemek yemeye hemen üst katında şehir müzesi var. Giriş ücretsiz. Geldiğiniz zaman burayı da gezmenizi tavsiye ediyorum. Böyle küçük küçük odalar var. Bu odaların içinde Çorum'un gelişim süreçlerini anlatıyor. Yani çünkü 8.000 yıllık bir tarih var burada. Yani taşı taşa sürterek ateş yaktıkları dönemden bu döneme kadar bütün dönemleri böyle güzel, şirin bir müze yapmışlar. Burası haritada görünmüyor şehir müzesi olarak. Veli Han Konağı'nın hemen üst katı. Burası tarihte Anadolu Oteli olarak da geçiyor. Daha önceleri bu ortadaki 3 katlı yapı otel olarak da kullanılıyormuş. Çorum Müzesi'ne geldik. Çok büyük bir müze burası. Tabii 8.000 yıllık tarih olunca normal olarak müze de çok büyük oluyor. Çok hoş görünüyor. Şimdi dışarıdan da bir çekim görsel alacağım. Bana hak vereceksiniz. Çok güzel bir müze. Tekerlekli sandalyeyle müzeye giriş yapabiliyorsunuz. Rampa var. Müze kart geçerli. Türk vatandaşı değilseniz 3 euro giriş ücreti var. Sabah saat 8.30'dan akşam saat 18.30'a kadar da bu müzeyi ziyaret edebiliyorsunuz. Hitit döneminde en büyük tanrı fırtına tanrısı. Fırtına tanrısının hayvanı olarak da boğalar var. Boğalar kutsal kabul ediliyor. Şimdi fırtına tanrısı da Yunanlara Zeus olarak geçmiş. Zeus'un da aynı şekilde boğaları var. Kutsal boğa. Hüseyin Dede vazosu bu. Müzenin en değerli parçası. Çorum'a gelmişken tabi leblebi almasak olmaz. Hasan Karakuş Çorum leblebicisi, tarihi bir leblebiciymiş. Hemen Saat Kulesi'nin karşısında. Leblebi fiyatları 120, 125, 130 o civarı değişiyor. 1001 çeşit leblebi var. Şekerlisi var, acılısı var, tuzlusu var. Aşağı yukarı 3,5, 4, 4,5 dolar civarı kilo fiyatı. Geldiğinizde buraya uğrayabilirsiniz. Leblebi nohuttan yapılıyor. Şimdi Çorum'un zaten meşhur ve burada sirkülasyon çok olduğu için de sürekli tazeleniyor. O yüzden burada taze bir leblebiye kavuşabilirsiniz. Burası da dünyanın en dar arastası. Arasta ne? Arasta böyle minik minik dükkanlara, yani çarşıda satılanların hepsi burada da satılıyor anlamına gelen dükkanlar. Şimdi Hititlerin başkenti olan Hattuşaş'tayız. Hattuşaş çok geniş bir araziye yayılmış. Yaklaşık 200 yıl önce keşfedilmiş bir yer burası. Fransız bir kaşif burada şans eseri köylülerin elindeki tarihi tabletleri görerek, merak ederek bunlar nedir, nerede buldunuz diyerek burayı keşfediyor. Ama Hititlere ait olduğunu bilmiyor tabii. O zamana kadar Hititlerle alakalı herhangi bir ibare, herhangi bir yazı
herhangi bir tarihi eser yok. Yani keşfedilmemiş bu uygarlık. Aradan 70 sene sonra, 70-75 sene sonra Alman arkeologlar buraya gelip kazmaya başlıyor ve daha sonra Hitit uygarlığına ait kalıntılar, Hitit uygarlığına ait belgeler ele geçiriyor ve bu sayede Hitit krallığı, yani Hitit uygarlığı keşfedilmiş oluyor. Burası da Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Boğazkale köyüne ait bir yer burası. Hitit uygarlığı gizemlerle dolu bir uygarlık. Şöyle ki o dönemde çok aktif bir şekilde yazı kullanılmış. Yani 3000-4000 yıl öncesinden bahsediyoruz ve kanalizasyon sistemi var, altyapı sistemi var, baraj, tarihin ilk baraj sistemi var. Çağın ötesinde bir yapılaşmayla burayı başkent haline getirmiş. Şu anda bulunduğumuz yer aslında bir tapınak gibi bir şey. Burada ayinler yapılıyor. Ve çok gizemli bir taş var burada. Aslında en popüler şey galiba. Şimdi yeşil bir taş. Böyle arkamda. Bu taşa herkes bir anlam yüklüyor tabii ki. O dönem ne için kullanılıyordu bilinmiyor. Bu taşın nereden geldiği de bilinmiyor. Zaten geldiğinizde, eğer gelirseniz buraya, diğer burası taş yığılı zaten. Yani yıkılmış bir harabe, yıkılmış bir tapınak. Her taraf taş. Diğerlerinden yani öyle parlıyor burada farklı olduğu. Şimdiki dönemde, yani şu anda tabii çok turistik bir taş olduğu için en kolay ne olur? Bu taşa dokunarak direkt tutuyorlar. Biz de deneyelim. Hemen bakıyorum. Dileğimiz gerçekleşmedi. Yani bu taşın ne için kullanıldığı bilinmiyor. Şu an ben de elledim ama tabii buna milyonlarca kişi ellemiştir. Çok da hijyenik değil. Şimdi Hitit krallığı 1000 tanrılı krallık diye geçiyor. Yani çok tanrılı. Yani artık ne kadar çok olabilir? 1000 tane tanrıları varmış. Şimdi bu taşa da bakan bir tanrı vardır büyük ihtimal. Şimdi dilek taşı az önce elledim, dilek diledim, kabul olmadı ama şimdi bu taşa hangi tanrı bakıyor bilmiyoruz. Başında duran biri de yok. Herhangi bir levha, açılış kapanış saatte yazmamışlar. Bir seslendim, birader bir dükkana bakın diyerekten, gelen de olmadı. Şimdi tanrısını bilmediğimiz için çalışmamış olabilir. Şimdi tabii ilerleyen zamanlarda kazılarda bunun tanrısı ortaya çıktığında büyük ihtimal taşın sırrı da çözülecek. Dilekler de kabul olmaya başlar. Dükkan da açılır o zamanlar. Burası Hitit devletinin başkenti. Ama burada Hititlerden önce Hattular yaşıyor. Hititler geliyor, buraya çöküyor. Yani aslında bu düzenek, bu teknoloji Hititlere ait olmayabilir. Hattular da bu işleri çözmüş, Hititler de konmuş olabilir. Ama tabii ileriye götürmüşler. Yani 500 yıllık bir imparatorluk ve o dönemki dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesi. Öyle ki yani Mısır İmparatorluğu dünyaca en meşhur imparatorluk. O dönem Mısırlılara kafa tutmuşlar, Babil'i yok etmişler. Hatta bilinen ilk antlaşma olan Kadeş Antlaşması Mısırlılarla Hititler arasında yapıldı. Tam karşımızda bir kale var, daha doğrusu sur var. Bu surları ilk gördüğümüzde şunu diyebilirsiniz, mimari facia. Hani neden böyle bir şey yapmışlar? Yeni yapıldığı çok belli oluyor ve dümdüz bir sıva yapılmış üstüne. Ama hikayesi şu, burada yapılan sur ve bu surda kullanılan taşlar, yapı taşları o dönemin şartlarına göre. Yani tamamen buradaki topraktan, kilden, çamurdan yapılarak ahşap kasalarda taşlar haline getiriliyor ve o dönemin şartlarına göre birebir aynısı burada yapılıyor. Arkamda bulunan yer şehrin giriş kapılarından bir tanesi. İki tarafında aslan olduğu için çok yaratıcı bir düşünceyle Aslanlı Kapı adı verilmiş. Bu taraftaki aslanın kafası kırılmış. Daha sonra restore edilmiş. Buradaki orijinalliğini koruyor.
yakından bakıldığı zaman öğlen ışığında aslanın yelelerinde çok ince işçilik var. Resimler olduğu söylendi. Ben pek resim olarak görmedim ama çok güzel bir yele figürü yapılmış. Çok gerçekçi yani. Bu aslanlardan da anlaşılacağı üzere o dönemde bu coğrafyada aslanlar varmış. Aslanlar, kaplanlar yaşıyormuş. Ve aslan figürü, aslan heykeli yapıldığı yer, yapıldığı yeri koruduğuna inanılıyor. O yüzden bu şehir girişine de bu aslanları koymuşlar ki burayı korusun diye. Şehrin simgesel yapılarından bir tanesi. Yerkapı'dayız şu anda. Burası 70 metre uzunluğunda bir tünel. Böyle dar bir yapı. Klostrofobi loading yani. Hani yüksek bir yere çıktığınızda aşağı bakma derler ya. Buradan geçerken klostrofobiniz varsa yukarıya bakmayın. Ve taşları ortaya doğru yığmışlar. Üstüne de tepe. Kum yığını yani. Üstüne de sur. Güvenliği abartmışlar yani. Bir tane kapıya kameralı bir zil koysalarmış yetermiş. Geleni geçeni koyurlarmış. Ama çok enteresan bir yapı. Bu yapı barut icat edildikten sonra yani günümüze yakın keşfediliyor aslında. Çünkü sadece surlar şehirleri korumaya yetmiyor. Barut icat edildikten sonra gülleler sur duvarlarını yıkabiliyor. O yüzden de toprak yığarak bir tepe yapıyorlar ve o tepeler doğal bir sur görevi görüyor. Yani günümüze yakın aslında. Barut icat edildikten sonra keşfediliyor bu yapı sistemi. Ama 4000 yıl önce gördüğünüz gibi Hititler de neye karşı savaşıyorlarsa böyle bir yapı inşa etmişler. Burası şehre bir başka giriş olan Kral Kapısı. Bu figürden dolayı bu bir tanrı figürü. Tabii krallar da tanrı olduğu için buraya Kral Kapısı denilmiş. Şimdi bu kapıdan girmek için bir parola var, bir seremoni var. Şimdi onu yapacağım. Taş, makas, kağıt. Ben yendim. Girebilirim. Bu taşlardaki şu delikler artık ne için kullanılıyorsa yani belki küvet gibi yapılan yapılarda su tahliyesi için veya su doldurmak için yapılıyor. Belki bir ev girişinin kapı sürgüsü olarak kullanılıyor. Ama şimdi o dönemin teknolojisi düşünüldüğünde bu bir kaya ve bunu bu denli pürüzsüz bir şekilde nasıl derebiliyorsun? Hayret verici. Tunç çağında yaşayan insanlar. Yani şu anki günümüzde bile bu kayayı hiltiyle, matkapla saatlerce uğraşsanız zor delersiniz. Çok pürüzsüz ya. Buraya aracınızla gelmeniz gerekiyor. Açık hava müzesi ama çok geniş bir alana kurulu ve her bir parkur birbirinden yani 1-1,5 kilometre uzaklıkta. Yani Yerkapı, Aslanlı Kapı veya Kral Kapı bunların her birinin arasında bir mesafe var. Aracınızla gezmeniz gerekiyor. Ben sabah erken saatlerde geldim çok sıcak olmaz diye ama ağaç yok, gölgelik yok, hiçbir şey yok. Çok sıcak. Maalesef tekerlekli sandalyeyle burayı gezemezsiniz. Yaş fark etmeksizin gezebilirsiniz. Düz ve küçük kayalıklar var sadece. Ama dediğim gibi tekerlekli sandalye maalesef oralara giremez. Aracınızla gelmeyi ihmal etmeyin. Yani bir otobüsle de gelebilirsiniz. Dediğim gibi belli mesafelerde parkurlar var. O parkurlardan kısa bir gezinti yapıyorsunuz. Ama gelmeden önce muhakkak Hititlerle alakalı bir belgesel izleyin. Bir kitap okuyun. Bir bilginiz, bir birikiminiz olarak buraya gelmeniz gerekiyor. Öbür türlü sadece boş boş taş, toprak, başka bir şey yok. Halen kazılar devam etmekte burada. Sağ olsunlar kazılarla ilgilenen hocalar da ufak ufak bilgiler verdi. Şu anda Konya'da yani buradan sonra Hititlerin göç yaptığı yer olarak Konya
tahmin ediliyor. Orada bir yer bulunmuş ve orası kazılıyormuş şu anda. İlerleyen zamanlarda tabii bunlar açıklanır ve oraları da gidip gezme şansımız olur. O dönemlerde yazılı arşivi en geniş olan Uygarlık Hitit Krallığı ve on binlerce tablet ele geçiriliyor. Ama en son krallığı bırakan kralın neden tahttan ayrıldığı belli değil. Artık kaseti mi çıkmış, başka bir şey mi olmuş? Bir şekilde bir de o belgeleri de yok edip ortadan kayboluyor. Burası Ankara'ya 2,5 saatlik bir mesafede. Tabii trafik kurallarına uyarak gelirseniz 2,5 saatlik bir mesafede. Yine Karadeniz Samsun'u baz alarak söyleyeyim 3 saatlik bir mesafede. Yani tam orta nokta. Buraya muhakkak iki taraftan da gelip görmenizi, gezmenizi tavsiye ediyorum. Hattuşa kalıntılarının hemen aşağısında Boğazköy'de, yani köyün içinde Boğazköy Müzesi'ndeyiz. Hattuşa kazısındaki çıkan birçok eser içeride sergileniyor. Bu müzeye giriş müze kartıyla ücretsiz. Müze sabah saat 8'den akşam saat 7'ye kadar hizmet vermekte. Müzenin girişinde tekerlekli sandalyeler için rampa var. Bu müze yapımı engelsiz müze olarak yapılıyor. İçinde bir asma katı var ve o asma kata çıkmak için tekerlekli sandalyelere uygun bir asansörü bulunmakta. Hitit dönemine ait birçok kalıntı var. Hitit dönemine ait birçok tabletlerin, kapların, çanakların olduğu bir sergi var. O dönemden günümüze kadar Tunç Çağı, Demir Çağı ve Doğu Roma dönemine ait birçok eseri bu müzede bulabilirsiniz. Şu betimlemeye bakın, yüz ifadesine vesaire. Bir de şuna bakın. İlkokul çocuğu yapmış bunu. Şimdi Hitit dönemlerinde gözleme yapan bir teyzenin yanındayız. Teyzem kolay gelsin. Ne örüyorsun? Gözleme mi yapıyorsun? Bize de bir dilim versen de yesek. Paylaşmıyor mu? Yalnız yiyen yalnız ölür. Gördüğünüz gibi Hititler Türk değil, kesinlikle değiller. Çünkü paylaşmayı bilmiyorlar. Bunlar yok olurlar. Ben söyleyeyim. Katipler Konağı'nın Seyit Mehmetzade Mustafa Efendi, 2. Abdülhamid'in katiplerinden bir tanesi ve Türk-Yunan Savaşı'nda göstermiş olduğu başarıdan dolayı 2. Abdülhamid tarafından İftihar Madalyası'yla ödüllendiriliyor. Çorum'a dönüşünde de bu konak 1882 yılında bu konak yapılıyor ve kendisine veriliyor. 1975 yılına kadar da bu konak ev olarak kullanılıyor, yani mesken olarak kullanılıyor. 1995 yılında da restore edilerek Turizm Bakanlığı belgeli özel lokanta olarak hizmete açılıyor. Ben İskilip dolması yedim burada. İskilip dolması da yine Çorum'a ait bir yemek ki İskilip diye bir ilçesi de var. 375 TL ödedim ama yani masa donatılıyor. Yanında cacık geliyor, işte turşusu geliyor, salatası geliyor, yani helvası geliyor. Yanında sirkeli cacık geliyor. Yani doymadan kalkmanız imkansız. Aşağı yukarı 11 dolar civarı. Yanında gelen sirkeli cacık da hem hazmı kolaylaştırıyor hem de ferahlık veriyor. O da yine Çorum'a özgü bir soğuk meze. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Hatta Çorum'a gelmişken gelin. Hiçbir şey yemezseniz bile bir çayını için bu ortamı bir görün. Kışın üst katı kullanabiliyormuşsunuz. Bahçe kapalı olduğu için. Ama normal şu anda günümüzde üst kat kapalı. Bahçesi de çok güzel. Bahçesinde de oturmanızı tavsiye ederim. Gelirseniz de şimdiden afiyet olsun. Şimdi Taştepe Parkı'na geldik. Çorum videomuzda bu parkta sonlandırıyoruz.
Çorum'a geldiğinizde bu tarz yeşillik alanlardan çok var. Hani gastronomik olarak, arkeolojik olarak gezebileceğiniz birçok yer var. Yanı sıra da böyle yerlere gelebilirsiniz. Stres atmak için, yani şehir, büyük şehir sonuçta. Büyük şehrin ortasında da böyle stres atabileceğiniz yerler biraz Avrupa'yı oluyor. Yani kolay kolay her şehirde olmayan bir şey bu. Yani şu ot her şehirde bulunmuyor. Veli nimet yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Siz beğenin, yorum yapın ve takipte kalın. Teşekkür ederim. İyi seyirler.